Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce motif olarak paylaştığım, Hitit motif olarak paylaştığım ve daha sonra büyüterek hırkaya dönüştüğüm kendi tasarımım olan hırkayı yapacağız. Instagram'da o kadar çok bunu anlatmamı, paylaşmamı istediniz ki tabii ki ben de kayıtsız kalamadım. Bugün sizlerle öncelikle Hitit motifi, zaten Hitit motifinin anlatılışını, yapılışını daha altlardaki videomla paylaştım. Hitit motifi diye aratarak bulabilirsiniz. Bunu büyütmeyi ve beden ölçüsü, motiflerin santimi nasıl olacak, bedenimize göre nasıl ayarlayacağız, onları anlatmaya çalışacağım. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Beğeni ve yorumlarınız da ayrıca benim için çok kıymetli. Ben videomu anlatırken elimden geldiğince bütün detaylara dikkat ediyorum. Ama atladığım ya da anlaşılmayan bir yer olursa ister Instagram'dan ister buradan mesaj atarak, yorum yazarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Öncelikle bu hırkayı yaptığım iple başlamak istiyorum. Ben burada bej ve siyah renklerini kullandım. Ama tabii ki sizin zevkiniz, beğenileriniz her şeyden önce gelir. Siz bunu farklı renklerde de yapabilirsiniz. Benim yaptığım renkler Alize Cotton Gold'un 60 numarası ve yine Alize Cotton Gold'un 599 numarası. Burada dediğim gibi farklı renkleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi beden ölçüsü nasıl alınır? Motifleri nasıl ayarlayacağız? Bana gelen en çok sorulardan biri, kaldı ki zaten YouTube'da bir şey anlatıyorsam tek bedene göre de anlatmamam gerekiyor. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir motif olması gerekiyor. Şimdi Hitit motifimiz birkaç kademede ilerleyecek. Normalde Hitit motifimizin kendi şu etrafında siyahlar olmadan ki halini ölçüyorum. Benim elime göre 16,5 santim olmuş. Tabi buna hiçbir buhar vermedim. Sadece benim motif blok tahtamın üzerinde gerdirerek sabitledim. Su sıktım, ara sıra bloklama yaptım. O yüzden sizin elinizin ölçüsü, kullandığınız tığ numarası tabii ki bunlar da belirleyici olacak. Dediğim gibi yaptığım Hitit motifi 16,5 santim ama biz beden ölçüsünü nasıl alıyoruz? Gelin onunla başlayalım. Bu zaten bizim motiflerimizin santiminin ne kadar olması gerektiğini bize anlatacak. Şimdi önden bir Hitit motifi yapıyoruz. Sonra birazdan anlatacağım. Etrafına kontürlerimizi, siyahlarımızı yapmaya başlayacağız. Ben burada yapacağım hırkanın beden ölçüsüne göre bu santimi belirledim. O yüzden birazdan anlatacağım. Siz de bu sırayı 2 sıra yapabilirsiniz. Burayı 2 sıra yapabilirsiniz. Yani motifin ana hatları şu aslında. Bir Hitit motif, etrafında böyle bir siyahtan ya da sizin yapacağınız bir renkten ben 3 sıra yaptım. Siz de motif santiminize göre belirleyeceğiniz sıra. Sonra tekrar arada şöyle bir üçlü gruplarım. Sonra tekrar bitiriş için tekrar böyle bir kontür çalıştım. Şimdi gelelim beden ölçüsünü nasıl alıyoruz. Bu hırkayı bütün olarak birleştireceğiz. Yani yan yana bir battaniye birleştirir gibi birleştirerek başlayacağız. Sonrasında kol ayrımını yapacağız. Bunun için vücudunuzun, her zaman hırka yapımında söylüyorum, vücudunuzun en geniş olan yerini baz alacaksınız. Ne demek bu? Basense basen, göğüsse göğüs. Bunu baz alacaksınız. Diyelim ki yapacağınız hırkanın basen ölçüsü 120. Bitmiş hali. Basenimizi ölçtüğümüzde 120 gibi bir ölçü ölçtük. Ya da göğsümüz, her neyse. Birebir tam ölçüde yapmayın. Yani yandan 3-4 santim soldan, 3-4 santim sağdan ya da 2'şer santim, hani vücuda oturmasın, sonuçta hırka bu, içine bir şey de giyeceksiniz. O yüzden ben derim ki yapacağınız ölçüden
8 ila 10 santim daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi benim yaptığım motif bu haliyle şöyle bir ölçersem, kenarlarını da yapmışım. Bu haliyle bitmiş 30 santim olmuş. Zaten sizle biraz sonra şunun etrafını öreceğiz. Şimdi ben bu haliyle 30 yaptım ama dediğim gibi siz o yapacağınız varyasyonlarla 2 tane yapabilirsiniz buraları, şurayı ve siyahları. Birer tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Şimdi biz motif olarak hırkamızda bir ön, iki ön, yani iki ön derken bir sol taraf, bir sağ taraf, iki de arka taraf, toplam 4 tane motif yapacağız yan yana yan yana. Şöyle düşünün, yan yana yan yana, bunu da böyle battaniye gibi birleştireceğiz. Şimdi 4 tane motif birleştireceksek motif santimini hesaplamak için benim yapacağım hanımefendinin baseni normalde 115 santim falan. Ben böyle 125 santim civarında yapmayı düşündüm ona ve motiflerim ne işte 4 tane yapacağım için şöyle şuradan hesap makinesini de kullanayım. Hadi diyelim ki 120 bölü 4 diyorum ve bir motifimin 30 santim olması gerektiğini hesaplıyorum. Yani Hitit ve etrafına yapacağımız şunlarla beraber motifiniz eğer ki 120 düşünüyorsanız, bakın şöyle düşünün. Şimdi bu hırkanın arkası. Arkada 2 tane olacak. Arka tarafı. Öne 1. Ters koymayayım. Evet. Öne 1. Bir de bu tarafa 1 yapacağız. Yani bizim hırkamız 4 tane motiften oluşacak. Size bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki 100 santim baseni olan biri 4 tane motif yapacaksa bir tane motifinin uzunluğu 25 santim olacak. Biraz daha geniş baseni alalım. 130 diyelim. 130 baseni olan ya da göğsü daha büyükse 130 göğüs çevresi olan bir hanımefendi içinde motiflerin santimi, şu bir tanesinin santimi 32,5 olacak. Anlatabildiğimi umuyorum. Yani basen ya da göğsü ölçüp en yüksek ölçü neredeyse 4'e böldüğünüzde bir motifin kaç santim olduğunu hesaplayabilirsiniz. Şimdi Hitit motifi zaten sizler önceki Hitit motif tarifimden yaptığınızı düşünüyorum. Artık ufaktan şu kenarını yapmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım, elimiz kuş olsun, kolay gelsin. Motifimin orijinali tabii ki içi 599, dışı da siyah 60 numarayla örülmüş hali. Fakat ben burada rahat gözüksün diye motiflerimin kenarını şöyle açık bir renkle yapacağım. Bu arada daha önceki bölümlerde 4 motiften oluşuyor dedim. Şöyle bir algıda karışıklık olmasın. Motifimiz toplamda, hırkamız toplamda 16 motiften oluşuyor. Sadece yan yana basen ölçüsünü ölçmek için kullandığım kısım 4 tane yan yana motifti. Şimdi Hitit motifi zaten yaptık. Bunun etrafına yapacağımız, tabii ki burada beden ölçüsünü anlattım. Motif santiminize göre yapacaksınız. Şimdi ben kenarını nasıl yaptığımı size çok böyle kısaca anlatmak istiyorum. Tığıma ipimi aldım ve kilitledim. Üzerine aldım. Köşeye geldim. 1, 2, ipimi şöyle arkaya getireyim. 3'lü trabzan yaptım bir tane. Hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bundan sonrası zaten çok kolay. Bir alttaki trabzanların tepe noktalarına ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar. Tabi burada herkesin elinin ayarı, kullandığı tığ. Yani ben bunu yaparken mesela 3.25 tığ kullandım. Ama bazı hırkalarımı 3.5'la yapıyorum. Bazı hırkalarımı 3'le yapıyorum.
santim ayarlarken ve yaptığınız ürünün yumuşaklığına da dikkat ederseniz en doğru tığ numarasını kendiniz elinize göre ayarlayacaksınızdır. Bakın şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyorum. Köşeye de geleyim. Zaten bilenler biliyor. Belki bazılarınız burayı hızlı da geçebilirsiniz. İkili trabzan yaparak, ay bu arada krem rengiyle de bu bilmiyorum güzel mi durdu. Ben hiç beğenmedim ikisinin kombinini. Şöyle sıranın sonuna kadar geleyim. Evet. Vallahi tığ örmek çok keyifli. Ben şişçi değilim. Şu an pullu payetli şişle bir bluz örüyorum. Belki elbiseye de büyüteceğim onu. Ama yok, ben tığ kadınıyım. Seversin ya da sevmezsin. Evet, şimdi sonuna kadar ikili trabzanla geldik. Köşeye geldiğimde yan yana 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde motifimizin etrafını köşelere üçlü trabzan, aralara ikili trabzan yaparak santim tutturmak adına ister 2 sıra bundan sonra, şimdi araya başka bir şey yapacağız. İster buraları 2 santim 2 sıra, ister 3 sıra olarak yapacaksınız. Mutlaka bir deneme motifi yapın. Elinizin ayarını, santiminizi ölçmek için mutlaka bir deneme motifi yapın ki daha sonra sökmek zorunda kalmayasınız. Şimdi ben bundan 3 sıra yapacağım. Sonra araya yapacağımızı göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle dedim ve hemen dileğim kabul oldu. Tekrar görüştük. Niye öyle bitirdiysem videoyu. Şimdi ben 3 sıra öreceğim dedim. Kandırdım sizi. 2 sıra ördüm. Uzatmaya gerek yok diye düşündüm. Çünkü zaten bu bir test videosu olduğu için, test örgüsü olduğu için amaç size göstermek. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Siz burayı 3 sırada yapabilirsiniz. Bir üst sıraya yine tığımı kilitledim. Geldim köşeye 1, 2, şunu öne alayım. Üçlü trabzan yaptım. Aynı köşe gibi, alttaki gibi. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. Yani 2 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Araya 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi hiç araya zincir çekmiyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2 atlıyorum ve üçüncünün içine giriyorum. Aynı deliğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şu. Yine zincir çekmiyorum araya. 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün içine giriyorum. Aynı deliğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Olduğu gibi buranın etrafını böyle ikili trabzanlarla 3 tane ikili trabzanla geçeceğim. Ay, konuşabilseydim. Tekrar üzerine aldım, araya zincir çekmeden 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün içine giriyorum. Aynı deliğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, olay bu. Üzerine alıyorum zincir çekmeden 1, 2 atlıyorum. Üçüncünün içine giriyorum. Yine bu şekilde 4 tarafını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi hocam kaç tane olacak diye sorabilirsiniz. Şunlardan kaç tane olacak diye sorabilirsiniz. Buna şu anlamda yanıt vermek istemiyorum.
herkesin motifi kendi ölçüsüne göre olacağı için ve bütün motifleri de birebir aynı olacağı için burada siz mesela 2 sıra yaptıysanız şu renkten, siyahtan ya da aradaki başka renkten 2 sıra yaptıysanız ona göre olacak. 3 sıra yaptıysanız ona göre olacak. Bu tamamıyla yaptığınız bedenle alakalı. Zaten tüm motifleriniz de aynı olduğu için sonuna kadar geldiğinizde kaç tane çıkıyorsa diğer kalan motiflerinizde de aynı sayı çıkacaktır. Şimdi bunun etrafını, 4 tarafını aynen bunun gibi yaptıktan sonra diğer rengimizi alıyoruz. Yani ne renk kullanıyorsanız, benim siyah biliyorsunuz. Aynı trabzanlardan üzerine, burası 2 sıraysa 2 sıra da bunun üzerine. 3 sıraysa 3 sıra bunun üzerine yine bu şekildeki trabzanlardan yapıyoruz. Orayı da döne döne göstermeyeyim. Çok basit zaten. Orada da köşelere 2 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan yapıyorsunuz. Burada yaptığımızın aynısını yapıyorsunuz. Bu şekilde toplam 16 tane motifimiz olacak ve artık birleşme videolarına geçebiliriz diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Evet sevgili hanımlar, şimdi motiflerimizi bitirdik. Nasıl yaptık? Şu kısım, gövde kısmı 12 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane gövdeye kullandık. Burası ön tarafımız, şu 3 sıra. Şu 3 sıra diğer ön tarafımız ve arkada kalan şu 2 sırada sırt kısmımız. 2 tane de bir bu kol için, bir bu kol için, bir bu kol için motiflerimiz var. Yani toplam 12 tane gövdeye 13, 14, 15, 16 tane motifle hırkamızı tamamlamış olduk. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz ufak ufak. Şöyle şu kenardan başlayıp şu sırayla önce bura, sonra ikisini birleştirerek ben size videoda onu göstereceğim. Hırkaları ben genelde bu şekilde yapıyorum. Şu son kısımlarda, şurada ve şurada kağıt üzerinde de anlatacağım zaten size. Oralarda kol ayrımını yapacağım. Ve her şeyi birleştirdikten sonra, tüm motifleri birleştirdikten sonra, kollarımızı da tamamladıktan sonra, kolları da gövdeye birleştirdikten sonra kenar patları ve yaka kısmını birlikte yapacağız. Şimdi size kağıt üzerinde çok daha detaylı anlatacağım. Şimdilik kolay gelsin. Şimdi geldik hazırladığımız motifleri birleştirmeye. Bunun için şöyle bir şablon hazırladım. Şablonda anlatmayı seviyorum. Çünkü hırkamız büyük bir hırka olduğu için ekrana tek seferde sığmıyor. Çok uzaktan da çekim yapmak istemiyorum. Dolayısıyla 16 tane motifimizi hazırladık. Bunların birleşme düzeniyle ilgili şöyle bir fotoğraf hazırladım. Ben şu an normal birleştirmeleri siyahla yaptım. Çünkü hırkamın dışında kalan kontürün renginde birleşme yapıyorum. Ama bu tabii ki yine sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi hırkamızın diziliş tablosu bu şekilde. 1, 2, 3, 4. İlk sırada 4 tane var. Üstte ikinci sıramız var. Sonra bu son sıramız bizim kol ayrımını yapacağımız ve tepeden hırkamızın artık bitişini yapacağımız kısım. Şimdi bu 1, 2, 3, 4 dediğimizde burası ön tarafımızın, yani şura olduğu gibi ön tarafımızın bir parçası. Sol ya da sağ olabilir giydiğimizde. Burası da diğer parça. Şu arkadaki ikili gruplar ise bizim sırt kısmımız. Biz şimdi bunun birleştirmelerini yapacağız. İlk motiften başlayacağız. Ben siyahla birleştirme ekranda çok anlaşılmayacağı için birleştirmeleri de içinde kullandığım 599'la yapmayı tercih ettim size göstermek için. Ama yaparken bir fark ettim ki gerçekten çok güzel oluyor. Keşke birleşmeyi de açık renkle yapsaymışım diye düşündüm. Bu da size fikir verebilir.
Genel anlamda hırkaların dizilişi bu şekilde oluyor. Bakın ben büyük büyük 30 santimlik motifler yaptığım için burada bu kadar az motif kullandım. Ama küçük motiflerle yapacağınız hırkaların birleşimi de yine aynı mantıkla yapılıyor. Bir tık ileri örgü bilenler zaten bu mantığı anlayacaklardır. Buna göre de başka hırkaları da örebilirler. Çünkü videolarımın içinde anlattığım şeyler birçok örgüde kullandığımız, etek olsun, pantolon olsun, hırka olsun, bluz olsun, onlarda kullandığımız teknikler oluyor. Dediğim gibi şimdi önce ilk sırayı yapacağız, sonra üzerine ikinci sırayı yapacağız. Şöyle bir videolardan önce söyleyeyim. Şu baştan, hatta biraz yanaştırayım. Şöyle de yapayım. Şimdi bu birinci motifimizden başlayacağız. Bu birinci motifimizi çakma sık iğnelerle 1, 2, 3 tarafını boş bir vaziyette öreceğiz. Ondan sonra bunları birleştire şöyle yılan gibi birleştirip geleceğiz. Burada şu aşağıya inmeden bunları videoda anlatıyorum. Üst ikinci sırayı birleştireceğiz. Üst ikinci sırayı tamamladıktan sonra zaten yine videolarda gösteriyorum. Bir üst sıraya geçmeden önce komple burayı çakma sık iğne ile öreceğiz ki birleştirmenin ilk temellerini atalım. Sonra da kol ayrımı yapmak üzere 3. katta yeni bir video ile buluşacağız. Daha sonra da kollarımızı takma işlemini yapacağız. Zevkli, keyifli, görseli de çok güzel olan bir hırka. Keyifli ördüğünüzü düşünüyorum. Evet, şimdi birleşme videolarından şu ilk sıradan itibaren başlıyoruz. Videoları keyifle dinlemenizi, izlemenizi temenni ediyorum. Ve 3. sıranın ve birleşme kısımları, yaka, oraları da birlikte yapacağız. Ben bu şablonu zaman zaman kullanacağım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet, ben size şablon üzerinde gösterdim. Zaman zaman yine şablonu kullanacağım. Şimdi artık 4 tane motifimizi 1, 2, 3, 4 tane motifimizi yan yana birleştirme zamanı geldi. Ben birleştirme için size açık renk kullanacağım. Yoksa siyahla yaptığım için göremeyebilirsiniz. Bu nedenle açık renk kullanıyorum. Şimdi şu baştan başlıyorum. Önce bir şurayı, şu iki tarafı, burayı ve burayı bir öreceğim. Nasıl öreceğim? Çakma sık iğne ile. Şimdi bir tane kilit yaptım. Şöyle hafif yanaştırayım. Normalde köşelere 2 tane çakma sık iğne, araya 2 zincir, 2 tane çakma sık iğne yapacağız ilerlerken şurada. Ama başlangıçta üzerine alıyorum kilitlediğimin ve buraya bir çakma sık iğne üzerine alıyorum. Şunu da arkadan ilerleteyim. Hemen yanına aynı köşeye bir çakma sık iğne daha yapıyorum. Sadece 2 tane yapıyorum. Ve sonra burayı ve burayı çakma sık iğne ile devam ediyorum. Her boşluğun içine, her trabzanın içine üzerine alıyorum. Giriyorum, tek seferde çekiyorum. Üzerine alıyorum, giriyorum, tek seferde. Normalde ikili ve üçlü trabzan yaparız ya, onun gibi düşünün ama üzerine alıp bir alttaki trabzanın şu tepesine, yuvaya girip tek seferde çekiyoruz. Bu sırayı komple çakma sık iğne, normal sık iğne de yapabilirsiniz ama çakma sık iğne daha dolu dolu duruyor ve birleştirirken çok daha güzel oluyor. Dokusu güzel oluyor. Hele bir de açık renkte yapıyorsanız daha bir güzel olur. Evet, şimdi sizi ekranda tutmayayım. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Köşeye geliyoruz. 2 tane çakma sık iğne, araya 2 zincir, yine aynı boşluğun içine şuraya 2 çakma sık iğne, araya 2 zincir, 2 çakma sık iğne yapıp sıranın sonuna buraya geliyoruz. Sonra şu üçüncüyü de yapıyoruz. Yani en alt kısmı yapmıyoruz. 3 tarafını çakma sık iğne ile örüyoruz ve orada da buluşuyoruz tekrar.
Şimdi size tarif ettiğim gibi önce burayı, köşeye ne yaptım? 2 tane çakma sık iğne yaptım. Ondan sonra burayı, burayı ördüm ve geldim birleştirme kısmına. Şimdi artık bununla birleştireceğiz. En sonundayım. Bakın şöyle yanaştırayım şimdi. En sonuna geldim. Sonuna 2 tane çakma sık iğne yaptım. Normalde köşeyi tamamlamam gerekiyor. Ama ben burada tamamlamıyorum. Şimdi geliyorum bu kanatla diğer motifimle birleştirmeye. Geldim. Sonuncuya yaptım. Üzerine aldım. Diğer motifimin köşe kısmını aldım. Buraya bir tane çakma sık iğne yaptım. Şöyle tuttum elimle. İlk şu son yaptığım çakma sık iğnenin tepesinden girdim. Bir önce yaptığımın halkanın içinden geçtim ve bunun içinden geçirip üzerine aldım ve tekrar ikinci çakma sık iğnemi yaptım. Biraz karışık gibi duruyor ama şimdi tekrar yapınca daha iyi anlayacaksınız. Bakın, tığım normalde bunda. Çıkarttım tığımı. Buraya girdim. Bunu aldım. İçinden geçirdim. Üzerine aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine çakma sık iğnemi yaptım. Tekrar tığımı çıkarttım. Bunun içinden geçtim. Halkayı tığımdan aldım, geçirdim. Üzerine aldım ve bir sonraki trabzanın tepesine girdim. Tekrar çıkarttım. Hatta biraz daha yanaştırayım. Bakın, çıkarttım. Buradan geçirdim. Bunu da içinden geçirdim. Halkayı yandaki motifin içinden geçirip üzerine aldım ve buradaki trabzanın içinden geçirip tek seferde çektim. Biraz uzattım. Geldim. Bakın, içinden geçirdim. Tekrar üzerine alıp çakma sık iğne yaptım. Bakın, şöyle bir görüntü, şöyle bir doku oluşuyor. Çok da güzel bir doku bu arada. Bu şekilde burayı birleştireceğiz. Şöyle bir püf noktası da vermek istiyorum. Şöyle biraz ekrandan uzaklaştırayım. Şimdi biz buraları yaparken bazen sonunda sıra yetmeyebilir. Şurası fazla gelebilir ya da şurası fazla gelebilir. Böyle bir durumda ne yapalım? Eğer fazlalık buradaysa şuradan bir atlayarak girelim. Tamam mı? Eğer ki fazlalık bu taraftaysa, şu kanattaysa, buraya girdiğimizde şöyle buradan alıp gelip buradan hem birincinin hem ikincinin içinden geçip hepsini beraber geçirebiliriz. Burada sayıların tam ucu ucuna birbirini tutmaması halinde böyle bir atraksiyon yapabiliriz. Evet, şimdi ben sona doğru geldim. Videoyu çok gereksiz uzatmak istemiyorum. Bakalım şimdi bizim yaptığımız her iki motifin sayılar aynı olmasına rağmen, hep aynı gitmemize rağmen bazen bu birleştirmeden dolayı bir ya da iki tane eksik ya da fazla gözükebiliyor. Şimdi benim burada 1-2 tane burada kaldı. 2 tane de içeride çakma sık iğne, 4 tane hakkımın olması gerekiyor. Şimdi bunu çıkarttım. Sona geliyorum. Şuraya bir girdim. Bu zaten yaptığınız işte çok göze batacak bir detay değil. Birini yaptım. Şimdi boşluğa girdim. İkincisini yapıyorum. Bakın, bir tane girdim. İkincisini de yaptım. Birleşmiş oldu. Köşe birleşmiş oldu. Şimdi buradan sonra
şu ucu komple şöyle uzaklaştırayım. Bakın çok da güzel bir dokusu oldu. Şöyle bir göstereyim. İlk başta buradan başladık. 1, 2, 3 kenara ördük. Sonra burayla birleştirdik. Gösterdiğim teknikle sonuna kadar geldik. Ondan sonra köşeye 2 tane çakma sık iğne. İlki birleştirmeden dolayı gelmişti. Tekrar bu sırayı komple çakma sık iğne yaparak geçiyoruz. Ne kadar geçiyoruz onu da anlatayım. Şöyle bir uzatalım. Evet, şöyle bir yapalım. Şimdi bunu yaptık. Geldik buraya. Burayı devam ettirdik. Şu başı ördük ve 3. motifimizi aldık. 3. motifimizi yine burada yaptığımız teknikle şuraya geleceğiz. Burayı yapacağız. Sonra alacağız bununla bunu birleştireceğiz. Sonra geleceğiz. 3. motifin burasını öreceğiz. Burasını öreceğiz. Sonra alacağız. 4. motifimizi birleştireceğiz. Hep aynı teknikle. 4. motifimize geldiğimizde şimdi farz edelim ki bu işte 3. bu da 4. motif farz edelim. 4. motife geldiğimizde sadece bu uca kadar öreceğiz. Şöyle bir uca geleyim size öyle göstereyim burayı. Şimdi burayı 3. pardon 3. bu da 4. motif olarak kabul ediyoruz. Geldim sona. Sonda köşeye 2 tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya geçmek demek üst sıraya yine 4 tane motif birleştirmek demek. Bunun için şöyle çeviriyorum. Bakın burayı aşağıya kadar örmüyorum. 4. motif bu. Aşağıya kadar örmüyorum. Şuraya kadar ördüm ve geldim üst sırayla birleştirmeye. Aynı birleşme mantığıyla şöyle yanaştırayım. Aynı birleşme mantığıyla köşedeki 2 tane çakma sık iğneyi yaptım. Hiç zincir çekmeden üzerine aldım geldim. Buraya 1 tane çakma sık iğne yaptım. Sonra geldim şuradakine girdim. Zincirimi aldım. İlkinde biraz böyle oluyor. Zincirimi aldım. 2. çakma sık iğneyi yaptım. Sonra tekrar buraya geldim, girdim. Artık yavaş yavaş eliniz alışmıştır diye düşünüyorum. 2. sırayı birleştiriyoruz. Üst sırayı. Bu şekilde zaten ördükçe anlayacaksınız. Bir motiften sonra hangisini yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Bu şekilde de üst 2. sırayı şöyle uzaklaştırayım. Üst 2. sırayı da birleştirmeye başlayacağız. Yine buraya kadar geleceğiz. Sonra burayı tek öreceğiz. Sonra aynı bunun gibi alacağız. Bu şekilde 2. sırayı da sonuna kadar öreceğiz. Ondan sonra artık kol ayrımına geleceğiz. Size orayı göstereceğim. Evet, ilk 2 sırayı birleştirdikten sonra bunu biraz önceki tarif ettiğim şekle göre birleştiriyoruz. Şuraya kadar geldikten sonra artık bundan sonra 3. sıra bizim kol ayrımımız. Burada ve burada kol ayrımımız olacak. Ama onun için onu yapmadan önce en son buraya kadar geldik biliyorsunuz. Birleştirdik. Şuna göre şöyle birleştirdik. Geçtik üste. Burayı birleştirdik. Geldik burayı birleştirdik. Geldik burayı birleştirdik. Sonra geldik burayı birleştirdik. Şuradan şurayı yaptık. Şimdi bundan sonra 3. sıraya geçmek için önemli burası. Şurayı hiçbir şey şu 3. sırayı unutun. Şurayı normal çakma sık iğne ile
şu 4 motifin üstünden geçeceğiz. Yani en son burada birleştirmemizi yaptık. Burayı gidiyoruz. Sonra burayı gidiyoruz. Sonra burayı komple 4 motifin üstünü, yani şurayı çakma sık iğne ile geçeceğiz. Ben şimdi ilk motifin sonuna kadar geldim. Şöyle yanaştırayım iyice, renk siyah olduğu için. Bakın geldim. Şuraya 2 tane çakma sık iğneyi yaptım. Şimdi buraya, şuraya geçmem gerekiyor. Şuraya. Beyazla gitsem diyeceğim de karışır. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. 2 zincir çekmiyorum. Ve şuradaki bir önceki şu 2 tane trabzanın şurasından giriyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Sonra geliyorum. Tekrar buraya 2 tane çakma sık iğnemi yapıp ondan sonra her trabzanın tepesine çakma sık iğnemi yaparak bu 4 motifin sonuna kadar, bu 4 motifin şöyle göstereyim, şuranın ikinci sıranın tepesinin sonuna kadar yapıyoruz. Yani anlatmak istediğim şu köşenin yapılışıydı. 2 tane trabzanı yaptım. Tekrar göstereyim. Pardon, 2 tane çakma sık iğneyi yaptım. Araya bir zincir çektim. Sonra geldim. Şu motife ait olan 2 tane trabzanın, 2 tane çakma sık iğnenin bir tanesinin tepesine girip kilitledim. Ve sonra tekrar buraya 2 tane boşluğa 2 tane çakma sık iğne yapıp ondan sonra bu köşeye gelene kadar öreceğim. Sonra bu köşede de aynı olayı yapıp şu motifin ikinci sıranın şu tepesine kadar geleceğim. Şimdi ilk 2 sıranın birleştirmesini yaptığınızı düşünüyorum. Şu kağıdı şöyle tuttuğumda, tabii ben şunu geniş gösteremiyorum size. Birinci sırayı yaptım, ikinci sırayı yaptım. Videolarda size açık renkle birleştirmeyi gösterdim ama ben normalde siyahla birleştirdim. Dediğim gibi tekrar açık renkte ayrı bir güzel oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bu birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım. Üçüncü sıranın birleşmesini yapıyorum. Burada şimdi ilk motifimizi, yani şurayı biz zaten ikinci sırayı birleştirdiğimizde komple burayı çakma sık iğne gittik sonuna kadar. Buraya kadar geldik çakma sık iğneyle. Bakın hepsinin üzerinde çakma sık iğne var. Koyu renk olduğu için gözükmüyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Tekrar hiç ipimi kesmiyorum. Ben şimdi renk değiştireceğim için size böyle gösteriyorum. Ama ne yapıyorum? Diğer motifimi alıyorum. Şimdi 3. sıranın ilk motifinin, önce bir şuradan takayım ben. Size ayrı göstereceğim için kafanız karışmasın. En son 2 trabzanla bitirdik orayı. Şöyle göstereyim. Bir saniye, ters tutuyormuşum. Evet. Şimdi burada ben ipimi kopardım. Hiç kafanız karışmasın. Sizin ipiniz kopuk değil. Ben şuradan bir bağlayayım. Açık renge geçeceğim. Farz edin ki burada ipiniz devam ediyor. Normal yine ne yapıyoruz? Bu motifimizi alıyoruz. 3. sıranın ilk birleşmesini yapıyoruz. Artık birleşmede serileşmişsinizdir diye düşünüyorum. Güzel de bir doku bırakan birleşme bu. Girdim. Şuranın görüntüsü biraz çirkin oldu ama ne yapıyorum? Buradan alıyorum. İçinden geçirip üzerine alıp diğer boştaki motifimin içinden geçip sık iğneyi yapıyorum. Bunu sıranın sonuna kadar bu şekilde birleştireceğiz. Sıranın sonuna kadar bunu birleştireceğiz. Sonra şurayı boş bir şekilde çakma sık iğne ile devam edeceğiz şuranın sonuna kadar. Ben ilerleyeyim, zaten diğer videoda göreceksiniz. Şöyle yan tutarak göstermek istiyorum yaptığım parçayı. Benim yaptığım parça şurası.
İlk 2 sıra zaten var. Şurada gözükmüyor büyük bir parça. Şimdi ben 3. sıranın ilk motifini birleştirdim. Şimdi bununla bunun arası, şurası bizim kol ayrımımız. Yani şöyle tutarsam da şunla şunun arası kol ayrımımız. Buradaki birleşmede bir atraksiyon yapacağız. Nasıl yani? Şimdi şöyle çevireyim. Bu bizim 3. Şimdi şablona göre şöyle göstereyim. Ters çevirdim bu sefer. Şu parça burası. Şimdi bu yanındakini birleştireceğim. Ama şuraya kol ayrımı yapacağım. Nasıl yapacağım? Aldım diğer motifimi. Sadece tepeden, köşeden birleşmesini yapacağım. Geldim yine normal birleşme yapar gibi. Birincisini yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Bakın bundan sonra birleşme yapmıyorum. Bu ilk 2 sık iğneyi yaptıktan sonra burayı, şu motifi kendi başına etrafını çakma sık iğneyle sonuna kadar öreceğim. Daha doğrusu sonuna derken köşeye kadar öreceğim. Sizi de burada tutmayayım. Şöyle göstereyim. Köşeye kadar öreceğim. Şu son kısma kadar. Oraya geldiğimizde de bu uçla birleşmesini yapacağız. Tekrar orada buluşalım. Şimdi tekrar şablonu elime aldım. Çünkü buradan gördüğünüzde ay nereyi yapıyorduk acaba demeyin diye. Şimdi bu bura, şu 3. sırada bura. Şimdi ben ne yaptım? Burayı birleştirdim ve şurayı boş ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Bu, bura, bu birincisi. Şimdi şu ikincisini birleştiriyorum. Ne yaptım? Tepeden bir tane şu köşeyi yaptım. Köşeden tutturdum sadece. 2 tane çakma sık iğneleri birleştirdim. Geldim sonuna kadar ördüm. Şuradaki çakma sık iğneleri yapmadım. Şimdi kolu birleştireceğim. Nasıl yapıyorum? Yine uzatıyorum. Geliyorum şuraya, şu köşeye. Girmeden sondan bir öncekine, bakın 2 tane çakma sık iğne yapmıştık ya. Birincisine giriyorum. İçinden alıp köşe yuvaya ilk çakma sık iğnemi yapıyorum. Sonra geliyorum. İkinci çakma sık iğneye giriyorum. İçinden geçiriyorum. Yine boşluğa ikinci çakma sık iğnemi yapıp kolu buradan gövdeyle birbirine bağlamış oluyorum. Sonra dönüyorum. Şu tam köşeye girerek buradan alıp üzerine alıp diğer tarafın, yani yine aynı köşenin ilk çakma sık iğnesini yapıp buradaki motifimle birleştirmeye başlıyorum. Giriyorum. Köşedeki diğer ikinci çakma sık iğnemi yaptım. Şöyle birleştirmeye devam edeyim. Göstereceğim kaldığımız yere, nereyi yaptığımızı. Bu arada siyahın üzerine gerçekten bu birleşme çok güzel oluyor. Evet, şöyle uzattığımda bakın, biraz da geniş açıyla alayım. Ara ara bekletiyorum, kusura bakmayın. Evet, tekrar kağıdımı alarak göstereyim. Şurası bizim şu motifimiz. Burası bizim bu motifimiz. Şimdi bununla bunun arasını ne yaptık? Kol ayrımını yaptık. Bakın, köşeden birleştirdik. Kol ayrımını yaptık. Sonra gövdeyi birleştirmeye geçtik. Şimdi ne yapacağım? Burayı birleştireceğim. Sonra burayı tek öreceğim. Sonra diğer motifimi alacağım. Burayı birleştireceğim. Sonra burayı birleştireceğim. Ve tekrar
şuradan tek başına örüp, umarım karışık anlatmıyorumdur, diğer kol ayrımını yapacağım. Ben zaten şimdi bunu videonun burayı yapayım, birleştirmeyi yapayım. Diğer videonun başında nereyi nasıl birleştirdiğimi çok daha net anlamış olacaksınız. Bir diğer motifi birleştirmeden şöyle tekrar göstermek istiyorum. 3. sıramızın bu ilk motifi. Arada ne yaptık? Kol ayrımını yaptık. Sonra bu motifimizi birleştirmeden ördük. Bu parçayla birbirine ekledik 2. sırayla. Sonra geldik, burayı yaptık. Sırt kısmının ilk parçasını yapıyorum. Yani şunu şöyle katladığınızda bu ön taraf, bu da kol giren yer. Sonra ne yapıyorum? Sırtın 2. parçasını bağlıyorum. Normal bağlama. Ondan sonra tabii ki ters tuttum. Bunu bağlıyorum. Sonra şu en son parçayla yani bunu bağladık. Bunu bağlıyoruz. Şimdi en son parçayla buradaki kol ayrımını göstereceğim. O yüzden dediğim gibi şunu yapıp 3. parçayı bağlıyoruz ve en son yine kol ayrımlı olan parçayı birlikte birbirine bağlayacağız. Şöyle baştan tekrar göstereyim. 3. sıranın, yani şablona göre şunları anlatıyorum şimdi. 3. sıranın ilk motifini birleştirdik. Bunun ikisini birleştirmedik. Sadece köşelerden tutturduk, kol ayrımını yaptık. Sonra 2. motifi birleştirdik. Sonra 3. motifi birleştirdik. Ve şimdi en son buradaki kol ayrımına geldik. Onu nasıl yapacağız? Yine tepeden şöyle yanaştırayım şimdi. Evet. Hırka büyük, ekran küçük. Yansıtmaya çalışıyorum. Evet, şimdi motifimizin önüne, arkasına dikkat edelim. Bu köşeye geldik biliyorsunuz. 3.'yü de birleştirdik. Buradan tığımızı sokuyoruz. Önceki kolda yaptığımız gibi sadece köşeden 2 tane çakma sık iğneyi yapacağız. İlk çakma sık iğneyi yaptım. Sonra geldim. Buraya girdim. Şu ilkine girdim. İçinden geçirdim. Ve diğer motifin boşluğundaki 2. çakma sık iğneyi yaptım. Yani tepeden birleştirmeyi yapmış olduk. Şimdi sadece burayı kendi halinde çakma sık iğne ile öreceğiz ta ki köşeye gelene kadar. Bunu şöyle yapayım. Evet, köşeden birleştirdik. Şimdi boş öreceğim. Köşeye geldiğimde bir önceki kolda yaptığım gibi köşeden birleştirip sonra burasını birleştirip sonra burayı tek başına örüp şu tepeye geleceğiz ve o tepede tekrar buluşacağız. Şu an geldiğim noktayı sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Şimdi burası bizim ilk sıramız, 2. sıramız ve 3. sırada ilk birleştirmemizi yaptık. Ne yaptık? 1. kol ayrımımızı yaptık. Bu motifi birleştirdik. Kol ayrımımızı yaptık. Sonra sırtımızdaki bu 2 parça, bunu birleştirdik. Ve geldik, son kol ayrımımızı yaptık. Şimdi hırkayı şöyle bir ters çevireceğim. Burada en son geldiğim yer burası. Artık son sıra, yani neresi bura? Bizim şu noktamız. Şu 4'ünü yapmış olduk. Kol ayrımlarını yaparak bir bu tarafta bir bu tarafta. Şimdi en son kaldığımız yer burası. Dediğim gibi şimdi bu uçtayız. Bundan sonra artık hırkamızı birleştirmeye, hem tepeden omuzları birleştirmeye
hem de yaka ayrımını, yakanın yuvasını oluşturmaya başlayacağız. Bunun için tekrar hep kağıdımdan yardım alıyorum. Şu gördüğünüz yer buradaki motif ve yanındaki. Şimdi biz buradan başlıyoruz. Burayı, şu tepeyi şuraya kadar örüyoruz. Köşesine kadar örüyoruz. Şöyle biraz yanaştırayım. Bakın şu köşeden itibaren şu köşeye kadar şuradaki iki çakma sık iğneyi yapana kadar örüyoruz. Ondan sonra artık omuzla birleşmeyi sizlerle yapacağız. Şimdi ben bunu şu uca kadar öreyim. Sonra orada tekrar buluşalım. Köşeye kadar ördüm ben. Çakma sık iğneyi yaptım köşenin iki tarafına. Şimdi artık bu hırkamızın omuz kısmını birleştirmeye geldi sıra. Köşeye 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi şu diğer tarafın, şöyle ekranı biraz yanaştırayım. Şimdi burada 2 tane çakma sık iğne var. Burada 2 tane çakma sık iğne var. Bir tane zincir çekiyorum ve şu 2 çakma sık iğnenin arasına girerek normal sık iğne yapıyorum. Geliyorum diğer motifin içine bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi artık omuzu birleştireceğiz. Buraya girip ikinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu iki motifi yani omuzu birleştireceğiz ama dibine kadar birleştirmeyeceğiz. Şuradan yakaya bir ayrım yapacağız. Bunu da göz kararı da yapabilirsiniz. Giyerek de yapabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ben siparişle yaptığım için kendi üzerimde giyerek deniyorum. Ve yakayı öyle ayarlıyorum. Böyle biraz aşağı yukarı motifin yarısına gelene kadar, motifin yarısına kadar bu birleştirmeyi yapalım. Birleştirme işini artık rahatlıkla yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, ben şimdi motifin yarısına kadar öreyim. Birleştirmesini yapayım. Orada tekrar sizle buluşalım. Ben yarısına kadar ördüm. Hatta yarısını da şöyle bir yarım santim falan geçtim. İster şuradan sayarak o yarısını bulun, ister şuradaki, yani kendi ölçünüzü. Bakın şimdi bu koldan giyiyoruz, omzumuz ve burası da yakamız. Şimdi biz buraya yaka öreceğiz. Daha da küçük de yapabilirsiniz. Omuzunuzdaki rahat duruşu sağlamanız gerekiyor. Hatta ben bir tık daha, biraz daha üzerime giydiğimde baktım. Biraz daha ileri gidebilirim. Yarısından biraz daha fazla olacak. Bu kadar parçayı yakaya bıraktım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Burası omzumuz, yakamız. Giydiğimizde sağ taraf burası. Şimdi burayı dibine kadar, şuraya kadar birleştirmiyoruz. Bundan sonrasında omuzu birleştirdik ya, bu ölçüye de karar verdik ya, burayı birleştirmiyoruz. Arka kalan parçayı düz örüyoruz. Burası bizim bu iki motif sırt kısmımız. Şimdi sırtımızda 1 ve 2 motif var. Birinci motifin yarısına kadar zaten birleştirme geçti. Şimdi bundan sonra şu motifin kalan kısmını, sırtta sağ tarafta kalan motifin kalan kısmını çakma sık iğne ile motifin sonuna kadar örüyoruz. Videoyu kesmeyeceğim. Bütün olarak dursun.
Evet, sesim kesildi. Çünkü sadece örüyorum. Videoyu bitirmek istemediğim için. Geldim köşeye 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi diğer motifte şurada bunun aynısını yapacağız. Araya bir zincir çektim. Şuradaki 2 tane çakma sık iğne yaptığımızın içinden geçip normal sık iğne yaptım. Ve tekrar bu boşluğa 2 tane çakma sık iğne yapıp burayı örüyorum. Ama burayı sonuna kadar örmeyeceğim. Daha doğrusu öreceğim de nasıl öreceğimi göstereyim. Biraz ilerleyeyim. Hatta şöyle bir göstereyim. Sırt tarafını koydum. Şu motifimi de bakın, bu kol, şurası da ön taraf. Yani hırkamın önü bura. Şimdi ben arkasını çevirdim. Ne yapmıştık? Burayı, omuz kısmını ve yaka kısmını yarısından biraz daha fazla yaparak birleştirmiştik. Şimdi burada da aynısını yapacağız. Bu sol arkayla sol önü birleştireceğiz. Fakat bu birleştirmeyi yapmak için bunu sonuna kadar öreceğiz. Yani bu çakma sık iğneyi sonuna kadar öreceğiz. Ondan sonra bu önle birleştireceğiz. Şimdi ben burayı öreyim. Buranın sonuna geldiğimizde orayı size anlatacağım tekrar. Köşeye geldim. Yanaştırayım önce bir. Köşeye geldim. 2 tane çakma sık iğnemi köşemin içine yaptım. Sonra bir zincir çektim, köşeye geldim. Şu motifin 2 çakma sık iğnesinin içinden geçip bir sık iğne yaptım. Sonra girdim, bir tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi burayla şu motifi birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Bakın, burada yaptığımız sayının, bu tarafta yaptığımız sayının aynısını yapmamız gerekiyor. Kaç sıra birleştirmişiz? Şöyle bir şuradan sayabiliriz. Köşedeki 2'yi sayalım. 2 tane çakma sık iğne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 çakma sık iğne ile birleştirmişim. Demek ki burada 29 tane birleştirme yapacağım. Şöyle göstereyim. Burası artık hırkamızın şimdi ön tarafını çevirdim. Bakın, bu biraz önce birleştirdiğimiz yaka. Şimdi bunu aynı şekilde birleştireceğiz. 29 saydığımıza göre 29 tane çakma sık iğneyi iki taraftan birleştireceğiz. Ben yine birleştireyim, sizi bekletmeyeyim burada. 29 taneyi yapayım, geleyim. Diğer taraftan da 29 taneyi, ben 29 diyorum da siz bunu kendi ölçünüze göre lütfen ayarlayın. Yaka genişliğini böyle istediğim için yaptım. Daha küçük de yapabilirsiniz. 29 taneyi de bu taraftan birleştirmiştim. Bu omuzdan, kolumuzun girdiği yer burası. Diğer taraftan da kolumuzun girdiği yer. 29 taneyi birleştirdikten sonra artık arka tarafa birleştirme yapmadan buradan çakma sık iğne yaparak ön tarafı tamamlamış oluyorum. Şimdi ben tabii ki size birleştirmede açık renk yaptığım için videolarda en son ben bunları sökeceğim. Siyahla yapacağım.
Şimdi bunu nereye kadar yapıyoruz? Şöyle yapayım. Şimdi hırkamız bu. Daha kollarını takmadık. Burada kaldık. Bunu uç birleştirmeye kadar, yani altına kadar öreceğiz. Neresi? Bu sırayı tamamlayacağız. Böyle aşağıya ineceğiz, şu uç. Tüm etrafını kontür geçeceğiz. Aşağıyı, etrafını böyle başlangıç noktamıza kadar, şuraya kadar. Burası da nere? Yukarıdan başlıyoruz bakın birleştirmeye. Şuradan başlıyoruz. Geleceğiz. Şurayı birleştireceğiz. Aşağıya kadar geleceğiz. Sonra bu etek ucundan döneceğiz. O ilk çakma sık iğne başladığımız yere kadar, ben tabi siyahla yapmıştım burayı. Siz bu noktaya gelene kadar çakma sık iğne ile tamamlayacaksınız. Ben de orayı siyahla yapacağım. Artık siyaha döneceğim. Burayı bitirdikten sonra diğer videoda buluşalım. Tarif ettiğim gibi buranın sonuna kadar ördünüz. Şu an hırkamız aslında ana hatlarıyla bitti. Eğer ki burada daha da kalınlık yapmak istiyorsanız etrafına tekrar kontür geçebilirsiniz. Trabzan yapabilirsiniz. Bu sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Şimdi yakaya geçmeden önce şu şablonumu artık kenara koyuyorum. Yakaya geçmeden önce gömlek gibi bir yaka yapacağız buraya. Yakaya geçmeden önce kol birleşimini göstereceğim. Şimdi ben bir tarafı birleştirdim. Tabii ki siyahla birleştirdim. Ama diğer tarafını sizle öreceğim kısmı açık renkle birleştireceğim ki neyi nasıl yaptığımı rahatlıkla görebilirsiniz diye. Şimdi 2 tane motifimiz kaldı. Zaten şu ana kadar 14 motifimizi bitirdik. Eğer 16 motiften yapıyorsanız. Şimdi kalan son 2 motifimiz bunlar. Şöyle ekranı bir düzelteyim. Evet, ekranı düzeltip geldim. Bir taraftan da kaptırmışım gidiyorum. Şimdi ilk motifimi alıyorum. Şuradan 2 tane çakma sık iğne yaparak başlıyorum. Köşe burası biliyorsunuz. Ama köşenin şu son hani 2 tane çakma sık iğne, arada zincir, 2 çakma sık iğneydi ya. Burada sadece 2 çakma sık iğnesini yaparak bir tarafını örüyorum. Sonra da burasını örüyorum. Yani şöyle L, ters L şeklinde burayı örüyorum. Sonra diğer motifimi alıyorum. Buradan birleştirmeye başlıyorum. Bunu da tamamlayıp şuraya kadar, ucuna kadar öreceğim. Gövdeyle birleştirmek için ilk basamağı yapmış olacağım. Şimdi bu artık birleştirmede ben bayağı serileştiğinizi düşünüyorum. Koskoca hırkayı birleştirdiğinize göre. Şimdi bunu sonuna kadar tamamlayayım ben. Burayı birleştireyim. Şu 2 motifi birleştireyim. Bir de şu uca geleyim. Bu uca geldiğimizde tekrar buluşalım. Evet, şimdi birleştirdim. Geldim buradan. Sonra aldım bu motifimi. Burayla birleştirdim. Sonra geldim şu ucunu yaptım. Şimdi dönüyorum. Yani amacım ne biliyor musunuz? Şu, sonra birleştirerek bu, sonra bu. Döneceğim, burayı yapacağım. Şu ucu da, şu tarafı da, şurayı da yaptıktan sonra artık şurada birleşmemizi yapacağım. Köşeye geldim ben, 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Araya 1 ya da 2 zincir çekiyorsunuz. Tekrar buradan çakma sık iğnelerle en tepe noktaya kadar geliyorsunuz. Ve o en tepe noktada artık biz birleşmeyi yapacağız. Kol birleştirme hangi motifle yapıyorsanız yapın. Küçük, büyük fark etmez. Bu şekilde takma kolu bu şekilde yapmak en kolayı, en doğrusu. Küçük motiflerle de yaparsanız yine
Bu mantıkla yapacaksınız. Konuşarak sizi oyaladığımın farkındasınız. Tabii ki sonuna kadar oyalayamayacağım. Ben bunu sonuna kadar öreyim. Şu düz kalan, siyah kalan yere geldiğimde orada birleşmeyi yapalım. Bakalım geldik. Şimdi ters çevirdim bunu. 1, 2, 3 tarafımız boş. Bura. Şuradan başladık. Burayı birleştirdik. Sonra diğer motifi aldık. Burayı birleştirdik. Döne döne aynı şeyi anlatıyorum. Sonra geldik. Burayı yaptık. Sonra tepeye çıktık. Bakın. Şimdi şurada bizim burası boş. Bir de şurası boş. Şimdi ne yapıyoruz? Hırkamızı alıyoruz. Hırkamız burada. Hırkamızın kol kısmı burası. Burası sırtı. Burası ön tarafı. Yaka kısmı. Şimdi hırkamızın herhangi bir yerinden ya aşağıdan ya da yukarıdan. Zaten hırkanın bu motifinde 1, 2, 3 sırayı yapıp etrafında çakma sık iğne var zaten. Şimdi ben bunu alıyorum. Benim için önemli olan bu siyah taraftan birleştirmek. Şimdi nasıl birleştireceğim ben bunu? Şöyle hırkayı çevireyim. Hırkamı çevirdim şöyle. Sırt tarafı burası. Şimdi kolum bura. Bu da benim şu ucunu yapmadığım taraf. Bakın. Şimdi buradan köşeyi yapmıştım. Şurada köşede 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Kol altından aldım. Şöyle yanaştırayım. Evet, koyu renk olduğu için biraz zor gözüküyor. Köşedeki yerden şu köşedeki yerden giriyorum. Alıyorum. Çakma sık iğneyle şu motifimin, boşta duran motifimin köşesinden geçiyorum. Sonra alıyorum. Kolum burası. Şurası kolum. Koldan yine bu şekilde birleştirerek köşeye ikinciyi giriyorum. Siyah sizi yanıltmasın. Zaten oralarda elinize örgünüzü aldığınızda fark edeceksiniz. Bu şekilde tüm kolu birleştiriyorum. Tabii sizin de renginiz benim gibi açık renk değildir. Yine şu biten yerdir. Buradan birleştiriyorum. Kolum ya. Buradan şu birinci kısmı birleştiriyorum. Sonra ters dönüyorum. Şu arkadan da şunu birleştiriyorum. Sonra en alt kısmı birleştireceğim. Şimdi ben bunu şu motifimi şöyle açayım. Şu motifimi bakın şuradan birleştiriyorum. Burayı birleştireceğim. Sonra döneceğim. Şu arka taraftan da bunu birleştirip sonra kol altında kalan parçayı da en son zaten orada kalıyorsunuz. Kol altında kalan parçayı da birleştirdiğimde kolum tamamlanmış olacak. Ben bu birleştirmeyi yapayım. Orada buluşalım. Evet, hırkamızın kolunu şu baştan başladık birleştirmeye. Şöyle tabii ki. Şuradan başladık birleştirmeye, geldik, döndük ve şu başa kadar birleştirmemizi yaptık. Bakın, bu ne kadar çok bakın diyorum. Hırkamızın kol kısmı şuradan, kolun girdiği yer. Şimdi geldik. Şöyle yanaştırayım biraz. Bir de şöyle çevireyim. İki kanadını birleştirmiş olduk. Geldim köşe kısmına yaklaştım. Son boşluğa girdim. Şu ikinci boşluğun içine ikinci çakma sık iğnemi yaptım köşeye ve tam ortasına girip içinden geçip
geldim. Buradaki çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi hırkanın kolunun şu iki kanadını, şunu ve şunu birleştirmeye geldi sıra. Siz de ördüğünüzde zaten fark edeceksiniz. Şöyle gösterirsem, bakın hırkamızın kolu. Hırkamızın kolu. Şimdi şu ucu kaldı. Şurayı birleştirdik. Arkadan başladık, geldik. Ve şimdi bu iki kanadı birleştireceğiz. Ucuna kadar birleştireceğiz. Eğer isterseniz burayı trabzanlarla uzatabilirsiniz. Ya da yok, hayır bu bana yeterli bu ölçü derseniz şuradan birleştirmeyi yapar, gelir bitirirsiniz. Ben öyle yapacağım. Tekrar uzatmayacağım. Şimdi bu birleşme kısmında geliyorum. Şuradan tekrar ikinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve buradan kolumu sonuna kadar örerek birleştirmesini yapacağım. En sonunda da ipimi kopartacağım. Ve şu noktada bitireceğim. Bakın diğer kolu da öyle yaptım. Diğer kolu siyahla birleştirdim kendi rengiyle. Geldim böyle biraz önce anlattığım gibi yaptım. En uca da geldim. En uçta kapattım artık. Daha fazla uzatmıyorum. Burada da bitirdim. Şimdi hırkamızın her iki kolunu tamamlamış olduk. Nere kaldı? Yaka kısmı kaldı. Yakaya bir gömlek yaka yapacağız. Onu da size açık renkle göstereceğim. Şöyle bir videoyu döndüreyim diyeceğim ama dönmüyor. Videoyu açık renkle göstereceğim yakayı. Maalesef dik çekim yapmışım. Affınıza sığınıyorum. Tekrar oraları söküp yapamam. O yüzden becerebilirsem edit yaparken onu da yan çekmeye, ayarlamaya çalışacağım. Şimdi kalıyor yaka, yakaya gömlek yaka yapacağız. Yine ben bunun üzerinden size açık renkle göstereceğim. Ama hırkanın orijinalinde ben yine siyahla yapıyor olacağım. Bakın kolumuz böyle birleşti. Tekrar şöyle üzerinden geçeyim. Normalde ben siyahla birleştiriyorum ama size göstermede kolaylık olsun diye açık renkle birleştirdim. Ve geldim bu noktaya. Bu noktadan ucuna kadar öreceğim. Ve tekrar söylüyorum şu noktada bitireceğim. Daha da hırkayı uzatmayacağım. Kolunu ve şu ön pat dediğimiz yeri uzatmak tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Eğer ki önde kavuşmada bir problem varsa, yani şurada bir problem varsa buraya tekrar trabzan giderek şurayı kalınlaştırabilirsiniz. Daha da büyütebilirsiniz. Ama benim yaptığım modelde bu şekilde rahatlıkla oluyor. Şimdi ben kolumu birleştiriyorum. Yaka videosunda tekrar buluşuyoruz. Şimdi gömleğimizin kollarını, hırkamızın kollarını tamamladık, bitirdik. Bakın bu bir kol. Şöyle biraz yapayım. Bakın bu bir kol. Burası yakam hırkamın. Bu da diğer kolu. Şimdi biz yaka yapımına geçeceğiz. Kolları rahatlıkla yaptığınızı düşünüyorum. Ben yakayı tabii ki siyahla yapacağım. Ama size göstermek için yine açık renkle devam ediyorum. Ben trabzanla yapacağım. İkili trabzanla yapacağım. Ama siz arzu ederseniz sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Aslında benim gömlek videomda yaka nasıl yapılır onu anlatıyorum. Yuvarlak yapmayı da, sivri yapmayı da anlatıyorum. Ama şimdi burada tekrar size göstermek istiyorum. Şöyle yanaştırayım. Bakın hırkamızın yakası bu. Şimdi hırkamızın ucunda şöyle bir kalınlık var. Şurası da tam köşe yerimiz. Siyah olduğu için şöyle biraz yanaştırayım. Burası da köşemiz.
Yani köşemizde ne var? 2 tane çakma sık iğne, arada bir boşluk, yani 2 zincir, sonra çakma sık iğne. Şimdi biz tığımızı ilk kilitliyoruz. Üzerine alıyoruz. Biraz daha yanaştırayım. Evet. Üzerine alıyoruz ve hemen ucundan başlamıyoruz. Yani biraz içeriden başlıyoruz. Şu hizada başlayabilirsiniz. Yani baştan köşedeki 2 tane çakma sık iğneyi de sayarsam 1, 2, 3, dördüncüyü bitirip buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bunu çakma sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Amacım ne benim? Bunun etrafını çakma sık iğne ile şuraya kadar, yine aynı sayıda şu başa kadar örmek. Şimdi ikili trabzanımı yaptım. Yanına, hemen yanındaki şu alttaki sık iğnenin üzerine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ikili trabzan yapa yapa tam tur devam ediyorum. Sadece şeyi göstereceğim. Şurada tam şu omuz kısmına denk gelen yeri nasıl geçiyoruz? Buraya ben ikili trabzan yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Çakma sık iğne de yapabilirsiniz. Büyük büyük olsun istiyorsanız üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Ben size ikili trabzanla göstereceğim. İkili trabzanla biraz daha hoşuma gidiyor benim. Şimdi bakın. Şurası köşe yerimiz. Tam omuz. Tam omuz yeri. Şimdi ben geliyorum. Buraya girdim. Şimdi burada son trabzanımın tepesi var. Alttakinin şu tam birleşme yeri var ve yandaki motifin tepesi var. Şimdi ben ne yapacağım? Bir trabzan buraya yaptım ama kapamadım. Tam omuza denk gelen köşeye ikili trabzanı, yine şu ilkini yaptım. Kapamadım. Yandakine bir sonraki motife girdim. İkili trabzan, bunu tek seferde çektim. Bunu niye böyle yapıyorum? Hırkanın yakası kıvrıldığında, kıvıracağız ya bittiğinde, kıvrıldığında burada bir potluk olmasın diye. Şimdi tekrar köşeyi hallettikten sonra ense kısmını, şimdi hırkanın arka kısmına döndüm. Bir de çevireyim. Şimdi hırkanın burası arka kısmı ve diğer omuz kısmı. Hırkayı sonuna kadar ikili trabzanlarla örüyorum. Burada zaten yaka kısmında 1-2 tane püf noktası var. O püfleri göstereceğim size. Yoksa trabzanla bu yakayı olduğu gibi devam edeceğiz. Şimdi ben sonuna kadar geleyim. Şu omuza kadar geleyim. Omuzda da yine burada yaptığımız gibi 1, 2, 3 tane ikili trabzanı tek seferde çekerek yapıyoruz. Bakın 1, 2 ve 3 tane ikili trabzanı tek seferde çekerek yapıyoruz. Bu omuza da geleyim, orada tekrar buluşalım. Evet, şimdi bu yakanın ön tarafımız burası. Şu enseden sona doğru yaklaştım. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi geldim son boşluğa. 1, 2 ve yandakinden alıyorum. Şimdi birinciye girdim. İkili trabzanın ilkini yaptım. Bitirmedim burayı. Üzerine aldım. Tam orta yere ikinci trabzanımı yaptım. Ve bir sonra öndeki motife geldim. Buradan da üçüncüyü girdim. Bakın tığımın üzerinde 4 tane trabzanların tepesi var. Sonra dördünü birden çektim. Üzerine aldım. Yandan tekrar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir önceki, yani başlangıçta ne yapmıştık?
şuradaki motifin hizasında gitmiştik. Yani baştan 1, 2, 3, 4 şurada bitireceğim. Şimdi oraya kadar geleyim. Dönüşü göstereceğim. Zaten tüm yakayı da dönüp dönüp göstermeyeceğim size. Bir kere nasıl döndüğümü göstereyim. Ondan sonra zaten bütün yakayı o şekilde yapacaksınız. Şimdi son 4 tane kalana kadar. Şimdi şu baştaki 2 çakma sık iğnem 1 2, yani şuraya kadar sonda 4 tane çakma sık iğne, altta çakma sık iğne kalana kadar yaptım. Şimdi üstte ister zincirle dönün, 2 zincirle, ister farklı farklı şöyle tığ çevirerek falan yapmalar da var. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Şimdi ters çevirdim. Üzerine aldım. Bakın bir birinci var, bir ikinci var. Eğer ikinciye batarak bu trabzanı böyle yapmaya devam ederseniz bu yaka şöyle hafif içeriye doğru döner. Kendiniz zaten bir iki tane yaparak da görebilirsiniz. Ben yakanın sivri olmasını istiyorum. Bir gömlek yakası gibi olmasını istediğim için döndüğümde şu ilk yere ikili trabzanımı yapıyorum. Yani döndüğüm zincirimle şu ilki aynı yerde gibi oluyor. Sonra devam ediyorum ve ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bunu böyle örüyoruz, örüyoruz, örüyoruz. Geliyoruz şu başa. Bu başta da en sondaki, yani şu ilk trabzanın tepesindeki yere girip son ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıyoruz ve aynı burada yaptığımız gibi trabzanımızın şu ilk trabzanın tepesine girerek gömleğin yakasına, hırkanın yakasını yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada istediğiniz kalınlığa gelene kadar, yani gömleğimin sürekli gömlek diyorum, hırkanın yakası ne kadar uzunlukta olsun istiyorsanız öreceksiniz. Kıvırdığınızda tamam bu uzunluk bana göre yeterli dediğiniz zaman hırkanın yakası bitmiş olacak. Evet, ben de bitmiş halini en son size siyahla yapacağım. Şimdi ben burayı sökeceğim, siyahla yapacağım ama tabii ki siyahla da gördüğünüzde hani şu kadar trabzanları çok fazla ekran göstermiyor. Ama benimle ördüğünüz için teşekkür etmek istiyorum. Daha başka projelerde birlikte olmak beni mutlu ediyor. Size daha çok video, daha çok model anlatmak istiyorum. Ama tabii ki bu bir zaman meselesi. Bir sürü model atıyorsunuz. Hocam şundan da yapalım, hocam bundan da yapalım diye. Ben de yapmak istiyorum gerçekten. Ne kadar çok video atarsam sizinle o kadar bağ kurmuş oluyorum. Evet, videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız, bir de takibi alırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hırkaya sahip oldunuz. Umarım severek ördünüz. Elinize, kolunuza sağlık. Benden çok daha güzel ördüğünüze, öreceğinize eminim. Evet, herkese kolay gelsin diyorum tekrar. Başka projelerde buluşmak üzere, sevgiyle kalın.